Selamlar. Bugün sizlerle bu üzerimdeki şirin mi şirin salopedin yapımını paylaşacağım. Saloped elbise videom çok beğenilmişti. Ben de biraz böyle farklı bir saloped daha yapayım dedim. Pantolon şeklinde ve böyle kottan günlük her yerde giyilebilecek bir şey yapmak istiyordum. Ve şöyle yan tarafa eklerim. Pinterest'te ve Instagram reklamlarında çok görüyordum. Bu tarz böyle Kore tarzı salopedler çok hoşuma gidiyordu. Ve böyle bir şey yapabilir misin diye mesajda gelince bir deneyeyim dedim. Ben zaten böyle uzak doğu işte Kore tarzını çok beğeniyorum gerçekten. Kıyafetleri falan çok güzel oluyor. Tabi onlara çok yakışıyor. Orası ayrı bir konu. Çok beğeniyorum. Onun için böyle Kore tarzı kıyafetleri yapacağım bir seri haline getirebilirim diye düşündüm bunu. Tabii ki siz de isterseniz yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan videonun geri kalanına geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha farklı fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim aşağıda yorumlarda. Kendinize çok iyi bakın. Salopedim için 1,5 metre kot kumaş kullanacağım. Yani bu kadar az kumaştan bile çok rahat bir şekilde çıkarabileceğiz. Kot kumaş olarak ben aslında kalın ve yumuşak bu pantolonluk kot kumaş aramıştım ama bulamadım hiçbir yerde. O yüzden böyle ince siyahla gri arasında bir kot kumaşım vardı, onu kullanıyorum. Kumaşımı bu şekilde serip 4'e katlıyorum. Kalıp içinse bir pantolonumu kullanacağım. Böyle salaş bir salopet istediğim için bir mamcinimi kalıp olarak kullanıyorum. Ama tabii ki bundan bile çok daha geniş keseceğim. Zaten birazdan göreceksiniz. Pantolonumu ikiye katlıyorum ve yan dikişleri kumaşımın kat yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey pantolonun belinden yukarıda, yani kumaşın o boşluk görünen kısım bizim salopedimizin ön kısmını oluşturacak genişlikte olması. Çünkü o kısmı ben altta birleşik bir şekilde keseceğim. Bu şekilde pantolonumu çok daha bollaştırarak dikiş yerlerinden çiziyorum. Üst kısma geldiğimde pantolonun tam bel oyuntusunun başladığı yeri dümdüz bir şekilde yukarı doğru uzatıyorum. Burası bizim salopedimizin ön kısmı olacak ve burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Bu A kısmının çizildiği üçgen kısım var ya, orası düz kısım olacak. Yani orası ön orta olacak. Ve daha sonra üst kısım için pantolonun yan dikişinin denk geldiği tarafı şöyle biraz hafif yarım D şeklinde çiziyorum. Daha sonra çizdiğim yerlerden kesiyorum. Yer yer pay bıraktım, yer yer pay bırakmadım. O yamuk yumuk çizdiğim yerleri birazcık böyle telafi etmeye çalıştım. Ön tarafa uygun olabilmesi için hafif tıraşlamam gerekiyor. Burada kameram kayda almamış ya da ben videoyu bulamadım. Ama her zaman yaptığımız gibi ön tarafın A kısmından başlayıp paçasına kadar şöyle 1-2 santim kesiyoruz. Orayı tıraşlıyoruz. Bu parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip sürfüle çekiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bu şekilde ortadaki oyuntudan tutup katlıyorum. Ve salopedimi böyle bir bahçıvan pantolon kıvamına getiriyorum. Şimdi bu bacak aralarını dikeceğim. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip yine sürfüle çekiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Düzüne çevirdiğimizde aslında taslak olarak biz salopedimizi hazırlamış olduk. Şimdi salopedimin üst parçasının kenarlarını temizlemeye geldi sıra. Bu şekilde buraları 2 kez içeri kıvırarak iğneliyorum. Bunu bütün bir açık kenara yapacağım. Yani böyle gördüğünüz gibi her yeri iğneledim. Buraları düz dikişle dikiyorum ve daha sonra ütülüyorum. Ve böyle görünüyor.
Şimdi askıları yapmaya geldi sıra. Askıları istediğimiz kalınlığın 2 katından bir fazla olarak 2 tane dikdörtgen kestim. Boyunu ise üzerime deneyerek ölçtüğüm ölçüden çok daha fazla yaptım ben, garanti olsun işim diye. Bunları bu şekilde 2'ye katlıyorum ve gösterdiğim 2 kenarından düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra açık kalan kenardan bunları tersine çeviriyorum. Güzelce ütüledikten sonra askılarım bu şekilde görünüyor. Şimdi salopedimize geçirmeye geldi sıra. Açıkta kalan kısmın uç kısmını iyice içeri doğru katlayarak arka parçamın bu kenarlarına iğneliyorum. Ve daha sonra ön parçamda da askılarımı iğnelediğim kısma denk gelen yerlere iğne takıyorum. Buralara ilik açacağım. Ve böyle gördüğünüz gibi askılarımı kare bir biçimde diktim. Ve ön tarafıma da iliğimi açtım. Şimdi askılarıma düğme ekleyeceğim. Ben üzerinde deneyerek düğmelerimin yerlerini işaretledim. Düğme için ise Kling Shop'tan aldığım bu kot düğmelerini kullanacağım. Çok pratik oluyor ve çok profesyonel görünüyor. Onun için bunları kullanıyorum. Siz başka istediğiniz bir tarz düğme de kullanabilirsiniz. Ama bence kota en çok yakışan kesinlikle kot düğmeleri. Bir de kamerada tam görünmemiş ama düğmelerin üzerinde böyle çok tatlı desenler var. Bu şekilde düğmelerim için sökücümle minik delikler açıyorum. Daha sonra paketimin içinden çıkan taban kısmını tahtama yerleştiriyorum. Ve onun üzerine de minik vidamı yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine düğmeyi kapatıyorum. Ve çakma aparatımı düğmemin üzerine yerleştirerek 1-2 kere çekicimle vuruyorum. Ve zaten direkt takılıyor. Ve böyle görünüyor. Ben şimdi böyle biraz daha süslü dursun, biraz daha dolu dursun diye ön tarafa da düğmeliymiş havası vereceğim. Ve yalancı bir pat yapacağım. Zaten salopedimiz bol olduğu için direkt içine sığabiliyorsunuz. Ama eğer siz daha üzerinize oturan bir model istiyorsanız buralara düğme yeri de açabilirsiniz. Veya yan tarafa bir fermuar yapabilirsiniz. Düğmelerimin gelmesini istediğim bölgeyi ölçüyorum. Ve daha sonra ölçtüğüm ölçüye göre bir dikdörtgen parçası kesiyorum. Bu parçanın bütün kenarlarını içeri doğru kıvırarak ütüleyeceğim. Ben bunun bütün kenarlarını düz bir şekilde ütülemiştim. Ama daha sonra V şeklinde diktim. Onu birazdan göreceksiniz zaten. Siz öyle ütüleyin. Ütüledikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi salopedimizin üstüne yerleştiriyorum. Bu şekilde uç kısmında katlı olan kısmı içeri doğru kıvırdım ben. Öyle daha güzel görünüyor bence. Bunu bu şekilde kenarlarından düz dikişle dikiyorum. Az önce bahsettiğim üçgenlik tam olarak burada. Öyle kare olunca pek fazla güzel durmayacakmış gibi geldi ve böyle yapmaya karar verdim. Şimdi buraya düğmelerimi yerleştireceğim. Düğmelerimin yerlerini göz kararı belirliyorum. Ve karar verdiğim zaman sabunla kenarlarından işaretliyorum. Ve az önce anlattığım işlemi tekrarlayarak buraya düğmelerimi çakıyorum. Zaten hemen bitiyor, düğme dikmekten çok daha pratik oluyor. Ve ön kısım bu şekilde görünecek. Ve bunlar bana asla yetmedi. Biraz daha bir detay istedim. Ayrıca biraz da kullanışlı olsun diye cep ekleyeceğim ön tarafa. Bu şekilde salopedimin üzerine göz kararı sabunla bir cep çiziyorum. Daha sonra bunun ölçülerine uygun olarak 2 tane cep kesiyorum. Bu şekilde bunları dikdörtgen kestikten sonra 2'ye katladım ve daha sonra uç kısımlarını yuvarlattım.
Ceplerimin ağız kısmı hariç bütün kenarlarını bir kez içeri kıvırarak ütüleyeceğim. Ağız kısmını ise 2 kez içeri kıvırarak düz dikişle dikeceğim. Yuvarlak kısımlarda çıt atmayı unutmayın, yoksa orası böyle değişik bir şey olur. Ve ütüleyip ağzını diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi salopedime yerleştiriyorum. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. En son olarak da paçalarını yapacağım. Bu şekilde 2 kez içeri kıvırarak düz dikişle dikiyorum. Ve böyle görünüyor. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videolarımın devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.